Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Paul McCartney'e ait eğitim serisinde duygusal harcamayı yenmek bölümüne hoş geldiniz. Bu sistemdeki fikirlerle çalışmaya ilk başladığımda hayal edebileceğimden çok daha fazla para kazanmaya başladım. İlk yılımda sahip olma hayalini kurduğumdan daha fazla para kazandım. Beni şok eden şey şuydu: vergi, faturam geldiğinde borcumu ödeyecek kadar param yoktu. Denklimin sadece yarısında ustalaştığımı işte o zaman fark ettim. Para kazanmak harika bir iş, beceri olsa da o paranın fazlalığını biriktirmek zengin düşünen herkesin ömürlük zenginlik planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu da bizi önemli bir soruya getiriyor. Para harcamaktan mı keyif alıyorsunuz, biriktirmekten mi? Her iki alışkanlığın da aşırıya götürülmesi sorun yaratabilecek olsa da herkesin parayı ya geldiği gibi harcama ya da tutmaya çalışma eğilimi vardır. Bu alışkanlıklar genelde çocuklukta harçlıklar, doğum günü armağanları ya da yaz işlerinin getirdiklerinin kuparada biriktirilmesi ya da bir cumartesi günü dükkanlarda harcanması sonucunda yerleşir. Mevcut programlamanız her ne olursa olsun bu bölümde size bütçe yapmadan ya da yoksunluk hissetmeden cebinizi geri doldurmanın yolunu öğreteceğim. Kısa süre içerisinde varlığınızın fazlasını biriktirmeye başlayacaksınız. Bu fazlalık finansal geleceğinizin temelini oluşturacak. Nietzsche der ki, yeterince büyük bir neden verildiğinde insanlar neredeyse bütün nasıllara katlanabilir. İnsanlar bazen ellerindeki bir parayı borç ödemek için mi, yoksa hayatlarında daha fazla para yaratmak üzere bir programa başlarken birikimlerini arttırmak için mi kullanmalarını önerdiğimi soruyor. Herkes birbirinden farklıdır ve borca sadık kalmak önemlidir. Ama bununla birlikte ben insanlara her zaman o paranın en azından bir kısmını alıp birikim yapmaya başlamada kullanmalarını öneririm. Bunun psikolojik ve bilimsel olarak kanıtlanmış iki nedeni var. Birinci neden, ne kadar çok paranız olursa finansal hayatın duygusal iniş çıkışlarına o kadar az maruz kalırsınız. Bir an için birikim hesabınızda 10 sterlin olduğunu ve 1 sterlin kaybettiğinizi hayal edin. Ne hissediyorsunuz? Şimdi 100 sterlin olduğunu ve sadece 1 sterlini kaybettiğinizi düşünün. Farklı geliyor mu? Ya da 1000 sterlin, 100 bin sterlin, 1 milyon sterlininiz olsaydı. Benzer şekilde bugün 100 sterlin fazla kazandığınızı düşünün. Ne hissedersiniz? Bankada paramız olduğu zaman kar ve zararın duygusal iniş ve çıkışlarından uzak durmak daha kolaydır. Böylece zengin düşünme üzerinde pratik yapmak ve para sahası içinde akıllıca finansal kararlar alma fırsatınız olur. 2. Elinizde ne kadar çok paranız varsa o kadar çok kazanırsınız. Einstein der ki, birleşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Zenginlerin çoğu zaman gitgide daha da zenginleşir gibi gözüktüğünü hiç dikkat ettiniz mi? Zaten paraları oldukları için bilinçaltları zaman daha fazla para yaratmanın yollarını arayarak geçirir. Ve bilinçaltınız günün 24 saati iş başında olduğu için tam olarak aradığı şeyi bulur. Temel kuralımızı hatırlayalım. Neye odaklanırsanız ondan daha fazla elde edersiniz. Bu anlamda bankadaki para daha fazla para için mıknatıs etkisi yaratır. Zaman içinde sadece faizin bileşik etkisinden değil, odaklanmanın da bileşik etkisinden faydalanırsınız. Eğer gelirinizden para arttırmanızın imkansız olduğunu düşünüyorsanız bu zihninizdeki eski programdan kalma fakir düşünmedir. Para mıknatısını oluşturmaya başlamak için fazladan bir kuruş daha kazanmanız gerekmez. Bu bölümde sizinle paylaşacağım duygusal harcamayı yenme tekniklerini öğrenip uyguladıkça doğal olarak ve zorlanmadan daha az para harcamaya başlayacaksınız. Sonra o parayı tasarruf planına başlamak için kullanın. Birikim yapma niyetinizde turbo etkisi yaratacak basit bir egzersiz yapalım. Daha bu egzersizi yaparken zihninizin algısal filtreleri değişmeye başlayacak. Bu egzersizi olabildiğince hızlı yapın. Bütün cevaplarınızın iyi olduğunu düşünüp düşünmemeniz önemli değil. Sadece bankada paranız olsaydı yapmak isteyeceğiniz, olmak isteyeceğiniz ya da hayatınızda olmasını isteyeceğiniz 50 şeyin listesini çıkarın. Örnek, daha iyi araba, daha fazla tatil zamanı, uçak kullanmayı öğrenmek, kırsal bölgeye taşınmak. Şimdi, daha fazla para sahibi olmanın en yüksek değerlerinize ulaşmanıza yardım etmesinin 50 yolunu listeleyin. Örnek, ailemle daha fazla zaman geçirmek, inandığım amaçlara katkı sağlayabilmek, daha stresli ve sonuç olarak daha sabırlı olmak. Listenizde size özellikle motive edici gelen maddeleri daire içine alın.
Size o anda gereksiz olan bir şeye para harcamanızda neyi ertelediğinizi hatırlatması için bilgisayarınızın yanına ya da çek defterinizin iç kapağına bunları yazabilirsiniz. Bir para mıknatısı oluşturmak sizi zengin düşünmeyi kurmanızı kolaylaştıracak bir zenginlik minderi ve işinizi, ürününüzü ya da hizmetinizi geliştirecek bir yatırım fonu sağlar. O zaman neden hepimiz servet biriktirmeyi birinci önceliğimiz yapmıyoruz? Cevap sizi şaşırtabilir. 1923'te Montgomery Ward ve birkaç diğer Amerikalı perakendeci onlara Birinci Dünya Savaşı sonrasının dalgalı ekonomisinde satışları artıracak tavsiyelerde bulunması için Edward Barney adında bir adamla tanıştı. Barney, Sigmund Freud'un yeğeniydi ve onlara ürün ve hizmetlerin satın alınmasını insanların seks, statü, prestij ve kendini zengin ve başarılı görme gibi ego ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmeyi öğretti. O zamana kadar pek çok insan bir şeyleri pratik nedenlerle satın almaktaydı. Bir pantolonunuz varsa ilki eskiyene kadar ikincisini almıyordunuz. Ancak Barnes bu davranışı bir erdem olmaktan çıkarıp bir kusura dönüştürdü. Satıcılara, kıyafete ihtiyacı ya da yetecek maddi gücü olmadığını düşünen insanlara kendilerini nasıl önemsiz, değersiz hissettirecekleri öğretildi. Diğer yandan mantıken bunun sadece uydurulmuş bir bağlantı olduğunu herkesin bilmesine rağmen doğru kıyafet, saat ya da araba markasını satın almanız, herkese sizin sofistike, zengin, başarılı ya da değerli bir insan olduğunuzu gösterecekti. O zamanlar bu radikal yeni yaklaşım önce 1920'lerde savaş sonrası bolluğunu, sonra da 1930'larda yaşanan krizi kamçıladı. Ve günümüzde reklamcıların kullandığı teknikler artık çok daha gelişmiş ve incelikli. Etrafımızdaki tüketici kültürü bize anlık iyi duygu patlamaları yaşamamız için karşı konulmaz yollar sunuyor. Bugün biraz moralsiz misiniz? Şu ayakkabıları alın ve keyfiniz yerine gelsin. Çok iyi hissetmiyor musunuz? Şu kot pantolon işe yarayabilir. Çok çalıştığınızı ama hiç ilerleme kaydetmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Yeni bir arabayı hak ediyorsunuz demektir. Ve olay sadece kıyafetler, oyuncaklar ya da statü sembolleriyle de sınırlı değil. Bir de markalar var. Porsche, Rolls-Royce. Her marka bir duygusal tetikleyici niteliğinde. Bir marka ya da onunla ilişkilendirilmiş önemli bir tasarım gördüğünüz zaman içinizde belli duyguların tetiklenmesini sağlamak için reklamlar ve başka incelikli yollarla büyük meblağlar harcanıyor. Çoğu zaman bu öyle büyük bir incelik ve zarafetle yapılıyor ki ne olduğunu fark etmiyoruz bile. Ama sizi temin ederim, oluyor. Hatta eskiden o kadar çok sayıda reklamcılık yöneticisi hipnoz eğitimlerimize katılırdı ki artık insanlara zihnin gerçek çalışma şeklinin beyin için bir tür tüketici koruması olduğunu öğretmeyi düşünüyorum. Ünlü bir araştırma, çekici genç bir kadının olduğu yeni bir araba reklamı gören bir erkeğin, arabayı aynı reklamın modelsiz halini gören erkeklere göre daha hızlı, daha çekici, daha pahalı görünüşlü ve daha iyi tasarlanmış olarak değerlendirdiğini ortaya koydu. Bugünlerde kültürümüzde prestiji, seks ve başarıyla ilişkilendiren, çağrışımını sorgulamaya bile gerek görmediğimiz o kadar çok marka var ki, bunu kredi almanın kolaylığıyla ve reklam mesajlarının hazırlıksız durumlardaki bir zihne sürekli bombardımanı ile birleşmesi müthiş masraflı olabilir. Hiç neşenizi yerine getirmek için alışverişe çıktınız mı? Teoride alışveriş terapisinde herhangi bir yanlışlık olmamakla birlikte kendinizi tutamıyorsanız ya da sürekli olarak kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız şeyler satın alıyorsanız kontrolünüzü kaybetmişsiniz demektir. Eskiden yatışmanın yolu olan bir şey tam gaz bir bağımlılığa dönüşebilir. Alışveriş alışkanlığı tamamen kontrolden çıkan bir danışmanımın yaşadığı buydu. Hiç kullanmadığı şeylere servet harcadığını bilmesine rağmen yeni bir elbise ya da %10 indirim karşısında kendini çaresiz hissediyordu. İyi maaşla işine rağmen aşırı para kaybediyordu. Onunla tanıştığımda evini kaybetmeye ve küçük kızıyla sokağa düşmeye sadece birkaç ay uzaktı. Nasıl olur da alışveriş gibi görünüşte masum olan bir şey aşırı alkol veya uyuşturucu tüketiminin yıkıcı etkisini yaratabilir? Önde gelen araştırmacılardan Ronald Rudon, serotonin gibi mutlu beyin kimyasallarına nasıl bağımlı olduğumuz hakkında büyüleyici bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kimyasalları birçok şeyden alabiliyoruz. Bir iltifat, en sevdiğimiz TV dizisi, tuttuğumuz takımın kazanması.
Aynı zihniyette olduğumuz insanlarla sohbet etmek, ayrıca seks, içki, uyuşturucu, kumar, alışveriş. Neyse ki kendinizi engelleyici bir davranış kalıbına sıkışıp kaldığınızı fark ettiğiniz zaman kurtulmak nispeten daha kolaydır. Her tür bağımlılığı yenmek en nihayetinde bir kendimizi yeniden programlama, çağrışımlarımızı, biyokimyamızı ve son olarak da eylemlerimizi değiştirme meselesidir. Yapmamız gereken yalnızca şunlardır. Eski çağrışımlarımızı değiştirmek, önceliklerimizi yeniden tasarlamak. Eski çağrışımlarımızı değiştirmek için arzudan tiksintiye metodunu şimdi birlikte uygulayalım. En sevdiğiniz duygusal satın alma nesnenizi, yani kendinizi neşelendirmek ya da daha iyi hissetmek için satın alma olasılığınızın en yüksek olduğu şeyi düşünün. Onu düşünürken sol elinizin işaret parmağı ve baş parmaklarını birbirine bastırın. Bunu aklınıza gelebilecek bütün duygusal satın alma nesnelerinizle defalarca tekrarlayın. Ta ki parmaklarınızı birbirinize bastırmak size o alışveriş arzusunu hatırlatmaya başlayana kadar. Şimdi ne olursa olsun asla satın almayacağınız bir şey düşünün. Bir cinayette kullanılmış tabanca ya da uç nokta pornografi ürünü ya da bir Nazi bayrağı. Aklınıza geldiğinde ne kadar büyük bir öfke ve tiksinti duyarsanız o kadar iyi olur. Korkunç satın alma nesnesini hayal etmeyi sürdürürken o görüntünün sayısını zihninizde 2'ye çıkarın. Böylece kendiniz için katlanılmaz hale getirin. Gerçek anlamda rahatsızlık duyduğunuz zaman sol elinizin baş parmaklarını bir kez daha birbirine bastırın. Bu süreci o şeyleri satın alma fikri bile size rahatsızlık duygusu bırakana kadar tekrarlayın. Üçüncü adımda düşüneceğiniz ürün ne kadar tiksindirici olursa bu tekniğin sizde işe yarama hızı ve gücü o kadar artar. Elbette tek yaptığımız zevk aldığı bir şey konusunda kötü hissetmesini sağlamak olsaydı danışanım kendini iyi hissetmek için alışverişin yerine başka bir dış araç koyardı. Bu yüzden ona alışverişten aldığı mutluluk verici duyguları başka şekilde sağlamayı öğretmem gerekiyordu. Büyük haz ve mutluluk yaşadığı zamanları canlı bir şekilde hatırlamasını ve sağ elinin baş ve orta parmaklarını birbirine bastırmasını istedim. Bebeğini ilk kez kucağına aldığı zamanı, arkadaşlarıyla güldüğü zamanları ve daha kişisel zevkleri içeren başka anıları hatırladı. Kısa süre sonra iyi hissetmek için baş parmağıyla orta parmağını birbirine bastırması yetmeye başladı. Bu iyi hissetme düğmesini yarattıktan sonra ondan geçmişte kendini bir mağazaya atmasına neden olan bazı durumları düşünmesini istedim. O durumları her hatırladığında baş ve işaret parmaklarını birbirine bastıracak ve alışverişten başka bir şey yaptığını hayal edecek, o iyi duyguya derhal ulaşabilecekti. Tekrarlı uygulamanın ardından günlük hayatını o alt üst edici alışveriş yapma dürtüsü olmadan yaşamayı hayal edebilir oldu. Olumsuz duyguları gereksiz ve pahalı şeyler almayla olumlu duyguları da günlük hayatıyla ilişkilendirmiştik. Şimdi sıra sizde. Şimdi zihninizi alışveriş yapmadan mutluluk verici kimyasallar salgılayacak şekilde programlayacağız. Böylece alışveriş yapma ihtiyacı duyduğunuz zamanlardaki iyi duyguları otomatik olarak yaşayacaksınız. Bu sadece vücudunuzun doğal dengesini yeniden ayarlamakla kalmayacak, istediğiniz zaman alışveriş, alkol, sigara, yiyecek ya da herhangi bir yapay uyarıcının kullanımına gerek duymadan kendinizi iyi hissedebileceksiniz. Bunu ilk bölümde yaptığımız zenginlik noktasına bir kucak dolusu olumlu duygu ekleyerek yapacağız. Bu nedenle birazdan sizden alışveriş yaparken özellikle iyi hissettiğiniz bir dönemi hatırlamanızı isteyeceğim. Sonra o duygularla parmaklarınızı birbirine bastırmanız arasında üst üste defalarca bir çağrışım yaratacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu egzersizin adı iyi hissetme düğmesi. Öncelikle sağ elinizin baş ve işaret parmağını birbirine bastırın. Şimdi gerçekten ama gerçekten iyi hissettiğiniz, arkadaşlarınızla eğlendiğiniz, birinin size iltifat ettiği, inanılmaz sevildiğinizi hissettiğiniz bir zaman düşünün. O zamana şu anda oradaymışsınız gibi geri dönün. O anı bütün canlılığıyla hatırlayın. Aynı şeyleri görün, duyun ve ne kadar iyi hissettiğini hatırlayın. Şimdi o anıyı tekrar tekrar yaşarken sağ elinizin baş parmağını ve orta parmağını birbirine bastırmaya devam edin. Bütün detayları fark edin. Görüntüleri büyütün. Bırakın renkler daha parlak, daha çarpıcı olsun. Sesler daha yüksek, daha net,
duygular daha güçlü olsun. Sonra derin bir haz duyduğunuz bir zamanı düşünün. Yoğun ve güçlü olsun. O anıyı tekrar tekrar yaşarken sağ elinizin baş ve orta parmaklarını birbirine bastırın. Anıyı olabildiğince canlı hatırlamaya çalışın. O zamanı hatırlayın. Gördüklerinizi görün, duyduklarınızı duyun ve bunun size ne kadar iyi geldiğini hissedin. Şimdi durun ve gevşeyin. Bu egzersizi doğru yaptığınızı, baş parmağınızla orta parmağınızı birbirinize bastırdığında o iyi duyguya kapıldığınızda anlayacaksınız. Hadi şimdi deneyin. Baş parmağınızla orta parmağınızı birbirine bastırın ve bu harika duyguların tadını çıkarın. Şimdi bu güzel duyguyu geçmişte alışverişe gitme dürtüsüne kapılacağınız bütün durumlara taşıdığınızı hayal edin. O iyi duyguyu hiçbir şey alma ihtiyacı duymadan o durumların her birine taşıdığınız zaman gördüğünüz ve duyduğunuz şeylere odaklanın. Kendinizi birkaç zor duruma götürün ve hepsini kusursuz bir şekilde ele alın. Birkaç örnek verecek olursak, iştesiniz, streslisiniz ama bunun üstesinden kolayca gelebiliyorsunuz. Evde tek başına oturuyor ve sıkılıyorsunuz. Maaşınızın hesabına yeni yattığını biliyor ve ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Zenginlik noktanızı harekete geçiriyor ve gülümsemeye başlıyorsunuz. İyi dostlarınızdan birini bir süredir görmediğinizi fark ediyor ve bir buluşma ayarlıyorsunuz. Kendi duygularınızı bunu yapmak için para harcama ihtiyacı duymadan yönetebilme beceriniz konusunda gerçekten iyi hissedene kadar her senaryoyu gözünüzde tekrar tekrar canlandırın. Bir sonraki videoda önceliklerinizi yeniden tasarlamayı ve finansal farkındalığınızı arttırmayı öğreneceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın.